Merhabalar, Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvam, tam ölçü. Harika lezzetiyle tadı damağınızda kalacak limonlu cheesecake tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Öncelikle 2 paket yani 270 gram burçak bisküviyi rondodan geçirelim incecik olana dek. Ve kasenin içerisine alalım. %100 gram tereyağını eriterek üzerine ekleyelim ve güzelce karıştıralım. ...24 santimlik kelepçeli kalıbın taban kısmına yağlı kağıt yerleştirdim. Bisküvili harcımızı üzerine yayalım. İsterseniz bu şekilde kaşıkla sıkıca bastırarak üzerini düzeltin. Veya kalın tabanlı bir bardakla da düzeltebilirsiniz. Sıkıca bastırmamız gerekli. Ve cheesecake'imizin taban kısmı hazır. Buzdolabına kaldıralım. Üzerinin harcı için karıştırma kabının içerisine 1 su bardağı toz şeker, 1 paket sıvı krema ve 400 gram labne peynirini ekleyelim. Ve şeker eriyene dek harcımızı çırpalım mikserle. Yalnız mikseri yüksek devirde çalıştırmayalım ki içerisinde hava kabarcıkları çok fazla oluşursa pişme aşamasında çatlamalar olacaktır. Daha sonra üzerine 2 yemek kaşığı unu, bakın bu şekilde fazla tepeleme olmayacak, eleyerek ekleyelim. Ve yine 1 yemek kaşığı nişastayı da eleyerek içerisine ekleyelim. Ve 1 paket de vanilya ekleyip güzelce karışana dek yine mikserin orta devrinde çırpalım. Üzerine yaklaşık 1 çay kaşığı kadar rendelenmiş limon kabuğu ekledim. Ve 3 adet yumurtayı birer birer üzerine ekleyelim. Bakın videoda gördüğünüz gibi tek tek içerisine karışmasını sağlayalım. Ve tek tek ekleyelim her birini. Son olarak 3. yumurtayı da ekledim. Yine mikserin orta devrinde güzelce karışana dek çırpalım. Ve harcımız hazır. Daha sonra buzdolabında bekleyen kalıbımızı çıkaralım. Alt kısmından başlayarak kenar kısımlarına doğru folyoyla saralım. Ve üzerine harcımızı dökelim. Kalıbın kenar kısımlarını yağlamadım. Hafifçe vurarak hava kabarcıklarının çıkmasını sağlayalım. 160 derecelik ısınmış fırının taban kısmına bakın videoda gördüğünüz gibi bir kase içerisinde sıcak suyu yerleştiriyorum. Ve orta rafa da kalıbımı yerleştirdim. 160 derecelik alt üst ayar fırında yaklaşık 45-50 dakika kadar pişirelim. Benim kekim 45 dakikada pişti. Fırını kapatıyorum ve bir 15 dakika kadar videoda gördüğünüz gibi fırının kapağını aralık olacak şekilde içerisinde bırakıyorum. Ve 15 dakikanın sonunda kekimi fırından çıkardım.
Ve oda sıcaklığına gelen kekimizi buzdolabına kaldıralım. 4-5 saat kadar buzdolabında bekletelim. Üzerinin sosu için 1,5 su bardağı suyu tenceremizin içerisine alalım. Üzerine 1 çay bardağı toz şeker, yarım çay bardağı taze sıkılmış limon suyu ve 1 adet limonun kabuklarını rendenin ince tarafı ile rendeleyip içerisine ekleyelim. Ve 1 dolu yemek kaşığı nişasta ekleyelim. Hafif tepeleme olacak şekilde. Yarım çay kaşığı kadar zerdeçal ekleyelim. Renginin sarı olması için kullanıyoruz zerdeçalı. İsterseniz kullanmaya da bilirsiniz. Önce çırpıcı ile güzelce karıştıralım ve ocağa alalım. Orta ateşte kaynayana dek sürekli karıştıralım. Sosunuzun daha akışkan kıvamlı olmasını istiyorsanız tepeleme değil de biraz daha az miktarda nişasta kullanabilirsiniz. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 1-2 dakika daha kaynatarak ocaktan alalım. Ve buzdolabında birkaç saattir bekletmiş olduğumuz cheesecake'in üzerine sıcak sosumuzu dökelim. Sallayarak üzerinin düzelmesini sağlayalım ve oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabına kaldıralım. En az 3-4 saat kadar buzdolabında bekletmenizi tavsiye ederim. Ben bir gece buzdolabında bu şekilde üzerini streç filmle kapatarak beklettim. Ve ertesi günü cheesecake'imin üzerini süslemek için limondan gül yapmak istiyorum ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Limonu ortadan ikiye bölelim. Ve mümkün olduğu kadar ince olacak şekilde gördüğünüz gibi dilimleyelim. Daha sonra 3 adet hafif üst üste gelecek şekilde videoda gördüğünüz gibi yerleştirin. Ve gördüğünüz gibi saralım. Gülümüzün orta kısmı hazır. Bakın videoda gördüğünüz gibi bir elimizle tutarak kenarlarına limon dilimlerini yerleştirerek gülümüzü oluşturalım. Büyüklüğünü ne kadar istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra bakın bu şekilde kenarlara da yine limon dilimlerini yerleştirerek gülümüzü tamamlayalım. Ve bir gece buzdolabında beklettiğim cheesecake'i buzdolabından çıkardım. Kalıptan çıkaralım. Bakın çok kolay bir şekilde kalıptan çıktı. Ve zerdeçal sayesinde sapsarı güzel bir rengi oldu. Hazırlamış olduğumuz gülü orta kısmına yerleştirelim. Ve daha sonra nane yapraklarını yerleştirerek gülümüzün yapraklarını oluşturalım. Ve muhteşem görseliyle limonlu cheesecake'imiz servis için hazır. Bakın videoda da gördüğünüz gibi hem görüntüsü harika oldu hem de lezzeti çok güzel oldu. Her şeyiyle tam kıvamında limonlu cheesecake'i umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.